Bu dersimizde yeni proje nasıl oluşturulur ona bakacağız. Ayrıca timeline üzerinde çalışacağız. Yani kısacası video editlemenin temelleri üzerinde duracağız bugün. Nerede kalmıştık Tuğrul? En son kütüphane içerisine yani Final Cut içerisine aslında ses ve görüntü dosyalarımızı eklemiştik. Şimdi onların üzerinde düzenleme yapmaya çalışacağız. Düzenleme yapabilmek için öncelikle bir proje oluşturmamız gerekiyor. Proje nedir? Daha önceki dersimizde kütüphaneden bahsettik, olaylardan bahsettik. Bir sonraki alt birim ise projedir. Her bir oluşturmak istediğimiz video için bir proje oluşturmamız gerekiyor. Nasıl oluşturabiliriz? Ya şu alt taraftaki timeline içerisindeki ikona tıklayabiliriz. New Project. Ya da File'a geçip menüden File'a girip New deyip projeye tıklayabiliriz. Ya da kısa yolunu kullanarak Command N kombinasyonu tıklayarak klavyemizde yeni bir proje oluşturabiliriz. Command N'ye tıklıyorum. Bir pencere açılıyor. Bizden bir isim seçmemiz, isim vermemiz isteniliyor bu projeye. Hemen bir isim verelim. Yemek videosu diyelim. Bu projeyi hangi olayın içerisinde, hangi alt klasörün içerisinde oluşturmak istediğimizi soruyor. Şu ana kadar sadece tek bir alt klasörümüz olduğu için çok fazla bir seçim şansımız yok. İlk video hazırlıklarım eventine koyuyoruz. Daha sonra projemizin video çözünürlüğünü seçmemiz gerekiyor. 4K'lık bir proje mi yapmak istiyoruz? HD olarak mı yapmak istiyoruz? Yatay olarak mı yapmak istiyoruz? Buna karar vereceğiz. Ve daha sonrası saniyede kaç kare yani frames per second dediğimiz, yani belki sen de kullanıyorsundur cep telefonunda bunun seçimini yapabiliyorsun. 60 frames per second'lık videolar çekebilirsin. Çok doğal görünmeyen. Burada benim önerim 25 veya 24'te tutabilirsin. Daha doğal videolar için. Şu rendering kısmına hiç değinmiyorum. Audio kısımlarına da hiç dokunma derim. OK deyip yeni projemize hem oluşturduk hem açtık. Açtığımızı nasıl anlıyoruz? Timeline değişti. Şurada da yemek videosu yazıyor. Nasıl kapatabiliriz tekrar bu projeyi? Close yemek videosu dediğimiz zaman kapalı hali bu şekilde gözüküyor. Tekrar nasıl açacağız? Kütüphanemiz içerisinde bu projeyi bulmamız gerekiyor. Hızlıca nasıl bulabiliriz? Akıllı koleksiyonları kullanarak örneğin projeleri göster deriz sadece ve hemen burada gözüküyor zaten. Üstüne çift tıklayarak projemizi tekrar açabiliriz. Boş bir proje şu anda. İsmini beğenmediysek daha sonra bu proje isimlerini kolayca değiştirebilirsin. Üzerine tıklıyorsun, Enter'ı tıklıyorsun ve ismini değiştirebiliyorsun. Ama kalsın şimdilik. Projemiz hazır. Boş bir proje. İçini dolduralım. Nasıl dolduracağız? Daha önceden kütüphanemizin içerisine aldığımız tüm bu videolar içerisinden seçimlerimizi yaparak bunları projemize aktarmamız gerekiyor. Bu seçimleri nasıl yapabiliriz? Diyelim ki ben şu videoyu çok beğendim. Başından sonuna kadar. Bak bu videoyu tıkladığım zaman, daha doğrusu herhangi bir videoyu seçip üzerine tıkladığım zaman etrafında sarı bir çerçeve beliriyor. Bu videonun tümünü seçtiğim anlamına geliyor ve bunu faremle tutup aşağıda projeme bırakabilirim. Şu anda bu videoyu olduğu gibi başından sonuna aldım. Yalnız diyelim ki bir sonraki videomda sadece belli bir alanı almak istiyorum. Bu belli alanları nasıl seçebilirim? Faremle istediğim yere geliyorum. Şu sağ taraftaki görüntüleme yerinde zaten görebiliyorum nerede olduğumu. Sağ sol yapıyorum şu anda faremle. Diyelim ki tam şuradan başlamak istiyorum. Fareyi burada bırakıyorum ve klavyede I tuşuna basıyorum. In anlamında. Bir de bunun out'u olacak. O. Diyelim ki şuraya kadar. O'ya basıyorum. In ve out noktalarını oluşturmuş oldum. Şimdi bunu aşağıya almak istiyorum projemize. Yine fareyle tutup aşağıya sürükleyebilirim. Peki hızlı bir soru. Videonun tümünü seçtik ve kısa yol tuşlarını hatırlamıyoruz. Yani I ve O aslında kolay tuşlar hatırlaması ama unuttuk diyelim. Bu sarı çerçeveyi değiştirebiliyor muyuz yönlerini? Evet. Farklı bir tane video seçelim. Aşağıda seçtim. Üzerine tıkladım. Sarı çerçeve her yerde belirdi. Farenle de sol taraftan bunu daraltabiliyorsun. Sağ taraftan da daraltabiliyorsun. Şu alanı alacak sadece. Fareyle de çalışabilirsin ama önermem. Hızlı çalışabilmem için mutlaka kısa yollar üzerinden ilerlemeni tavsiye ederim. I ve O'yu zaten Final Cut'ta çok fazla kullanıyoruz. Devam edelim. Peki ben bunu aşağıya fareyi kullanmadan nasıl alabilirim? E tuşunu kullanıyoruz bunun için. Edirne'nin E'si. E'ye tıklayınca ne yapıyor? Proje içerisinde en sona atıyor. Direkt bağlıyor en sona. Şuradaki gösterge yerim, şu sarı çizgi farklı bir yerde olsa bile ben bir videoyu seçtiğim zaman E'ye tıklarsam sonuna atıyor bunu. Araya eklemek istersem sürüklemem mi gerekiyor? Araya eklemek istersen sürükleyebilirsin ama aşağıya alma yöntemlerini şurada görebiliyorsun. Şurada 4 tane farklı yöntem var bak ve bu yöntemleri üzerine geldiğin zaman da ne anlama geldiklerini görebiliyorsun. Ne demiş burada? Q ile de alabiliyor musun? Bakalım Q ile nasıl alacak? Biraz timeline'dan bahsetmek istiyorum. Bu timeline'daki ana yerimiz, ana videoyu burada yapıyoruz. Ancak bazı yerlerde örneğin sen şu görüntünün üzerine farklı bir görüntü almak isteyebilirsin. Diyelim ki alttakini beğenmedin sonradan ama silmiyorsun. Farklı seçenekler
karakterle ilerlemek istiyorsun. Yine farklı bir videoyu alıp bunu üstüne de bırakabiliyorsun. Üstüne bıraktığımızda nasıl bir yöntem izleyecek? Alttakini değil de üsttekini görüntüleyecek bize. Yani yukarıya doğru çıktıkça yukarıya eklediğimiz videolar alttaki videoların üzerinde görünecek. Bunu seçiyorum ve siliyorum. Bu arada timeline içerisinde daha rahat çalışabilmek istersen görüntülemesini şuradan değiştirebiliyorsun. Örneğin şöyle büyütelim. Genişletiyor bak. Timeline bir zaman çizelgesi. Bize örneğin 2,5 dakikalık bir alanı gösteriyor. Ama ben sadece şu kadarlık bir alanı kullanmışım. 2,5 dakikalık boş alanı görmek istemiyorum. Ne yapacağım? Timeline içerisinde zoom yapmam lazım. Sadece şu alanı görmek istiyorum. Nasıl zoom yapabilirim? Bunun için de kısa yol var. Genelde her şey için kısa yollar var Final Cut Pro X'te. Kısa yolları şuradan da görebiliriz. Zoom yapmak için Z'ye basıyormuşuz. Z'ye basalım bakalım ne olacak? Faremiz değişti. Bir zoom büyütme aracına döndü. Peki şöyle bir seçim yaptım. Seçim yaptığım zaman o alanı büyütüyor. Peki bunun hepsini sığdırmak istiyorum diyelim. Halihazırdaki timeline'ıma Shift Z tuş kombinasyonuyla sığdırabiliyorsun. Tam alanı kullanıyorsun. Fit yapıyor yani. Ve diyelim ki yanlışlıkla zoom yaptım. Zoom out yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Çünkü hala farem zoom fonksiyonunda. Opsiyon tuşuna basıyorum. Tekrar tıklıyorum ve zoom out yapıyorum. Yani zoom in ve zoom out yapmanın yöntemi Z'ye basıp fareyi zoom aracına çevirmek. Tıklayıp zoom in yapmak. Opsiyonu basılı tutarak tıklarsan zoom out yapıyor bu sefer de. Yani bu şu anlama geliyor. Ben örneğin herhangi bir ham videoyu tam haliyle ekledim. Yani önceden bir kesme işlemi yapmadan. O zaman şu anlama geliyor. Projeyi ekledikten sonra da kırpabilirim. Yani önünü ve arkasını kesebilirim. Tabii ki. Yani zoom göstergesi şu anda senin yapmış olduğun bu videolar üzerinde herhangi bir işlem yapmıyor. Onun görüntülemesini değiştiriyor sadece. Ama eğer senin sorun şuysa öncesinden bir in ve out tuşlarıyla, EO tuşlarıyla bir karar verdin. Bu kararını her zaman değiştirebilirsin. Timeline'ını aldıktan sonra bu klibi. Örneğin şunun sağ tarafına geldiğin zaman bak fare yine değişiyor. Yine buradan tutup o klibini kesebiliyorsun. Veya ilerleyip son noktasına kadar gidebiliyor bak. Daha fazla ama görüntü yok. Daha fazla ilerleyemiyorum. Kırmızı gösteriyor bana. Duruyor orada. Ama kesebilirim bak. Başından da yapabilirim aynısını. Bu videomuzu şimdi tam anlamıyla kullandık. Bu 0319 nolu videomuzun tam hali. Bunu kesmek istersen yine şuralardan kesebilirsin şu şekilde. Anladım. Diyelim ki bu videolarımızı beğenmedin, kaldırmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Seçiyorsun, delete tuşuna basıyorsun. Command Z ile geri alabilirsin. Tekrar silelim delete tuşuyla. Peki sen diyelim ki şu seçimin, şu videonun, klibin sesini kullanmak istemiyorsun. Ne yapabilirsin? Sesle birlikte indirmişiz biz bunu. Şu ses dalgaları altında gözüküyor videonun. Kısabilirsin buradan. Ya da videolarını aşağı indirirken hiç seslerini kullanmayacaksan sessiz indirebilirsin. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Şurada bir seçenek var. All dediği Shift 1 ile de ayarını yapabiliyoruz. Hem ses hem görüntüyü alma şeklinde ayarlı. Sadece görüntüyü almak istiyorsan şurayı tıklayabilirsin. Sadece bir ayar yaptık bak şu anda biz. Bundan sonra seçimlerimi E tuşuyla indirdiğim zaman aşağıya o ses dalgalarını göremiyorsun. Artık sessiz bir şekilde indirdik. Ve nasıl bir video yapacaksan belki seslerini kullanmak istemiyorsundur. Şunu da düşünebiliyor olabilirsin. Ya ben sesleriyle birlikte bir hepsini alayım da daha sonra karar veririm sesini kullanıp kullanmayacağıma. Çünkü kesebilirsin. Seslerle birlikte indirebilirsin. Ya da ya benim videom kesinlikle sessiz olacak. Ben sadece bir arka plan müzik açacağım buna diyorsan sessiz de çalışabilirsin. Ayarı buradan yapılabiliyor. Kısa yolu neymiş? Shift 1 hepsini alıyor. Bak şuradaki semboller de değişti. Shift 2 sadece görüntüyü alıyor. Shift 3 sadece sesi alıyor. Shift 1 ile tekrar her ikisini de alıyor. Video ve görüntü. Şimdi birazcık timeline'ımız üzerinde çalışalım. Bir video oluşturalım. Şuradan öncelikle klibimizi seçelim. Kliplerimizi tarih sırasına göre aldık. Diyelim ki şuradan bir alan seçelim. I dedik, O dedik, E'ye tıkladık. O alan geldi. Ama hani çok fazla timeline'in içerisinde zoom yaptığımız için çok büyük geldi. Bunu istemiyoruz. Shift Z'ye basıyoruz ve tam sığdırıyor. Daha da eğer daraltmak istiyorsak alanımızı buradan zoom out yapmamız gerekiyor. Bunu bu arada trackpad'iniz varsa eğer veya laptopta çalışıyorsanız normal zoom out şeklinde de trackpad'in üzerinde zoom in ve zoom out yapabilirsiniz. Bunu çok kullanacağız. Yani bazı detay ayarlar yapmak için bayağı yaklaşman gerekiyor klibin içerisine. Şu görüntüleme yerinden de birazcık bahsedelim. Diyelim ki şu alanı tıkladık. Ne yapıyor? Bize sadece ses dosyasını gösteriyor. Oysa ki hem ses hem görüntü var. Göstergesi değişiyor sadece. Görüntünün küçük bir alanını al, ses dosyasını daha fazla göster şeklinde ayarlar var burada. Tamamen görselliği nasıl istiyorsan ona göre bir ayar yapabilirsin. Bu arada timeline'ın içerisinde zoom olayını buradan da yapabilirsin. Zoom in yapıyor, zoom
zoom out yapıyor. Bunları kurcalamanda fayda var. Genelde en çok kullanılan kombinasyon Shift Z. Çünkü ayarlar yapacaksın. Hepsini tek bir yerde görmek istiyorsun. Başka neler varmış ona bir bakalım. Şununla da genişliğini değiştirebiliyorsun. Daha önceden de yapmıştık zaten. Görüyorsun değil mi? Şöyle en büyük hale getirdik. Bu klibimizi birazcık kestik. Bir sonraki klibimizden bir parça aldık. I diyoruz, O diyoruz, E diyoruz. Aslında bir video oluşturmuş olduk bak. 2 klipten bir video oluşturduk. Hadi 3. bir klip daha alalım. Şu alt kısımdan I dedik, O dedik hızlı hızlı. Bunların seslerini kullanmak istemiyorum diyelim. Sonradan karar verdim. Bunların hepsini seçebiliyorum. Fareyle şöyle bir kare yaptığın zaman hepsini içine aldı. Seçilip seçilmediğini nereden anlıyorsun? Çevresindeki sarı çerçeveden. Mouse'da seçmemize gerek yok sadece herhalde. Muhakkak kısa yol tuşu da vardır. Command A. Command A'ya tıkladığımız zaman ama öncelikle tabii ki timeline'ın herhangi bir yerine tıklamış olman lazım. Yani timeline'da bulunman lazım. Nerede bulunduğunun da aslında o alanın etrafındaki şu koyu mavi çerçeveden anlıyorsun. Diyelim ki şu alanı tıkladım. Şu tam browser'ın içerisine tıklayayım. Şimdi Command A'ya tıklarsam browser'ın içerisindeki her şeyi seçti. Timeline'a geri geldim. Command A'ya tıkladım. Buradaki her şeyi seçti. Peki sesi nasıl kısacağım hepsinin aynı anda? Command A'ya tıklayıp hepsinin seçili olduğundan emin oluyorum. Daha sonra hani inspector kısmımız vardı. İnce ayarları yapabileceğimiz. Orada bir ses ayarı var. Bak burada 4 tane seçenek var. Görüntü ayarları, renk ayarları, ses ayarları ve genel olarak ham dosya ile ilgili metadatanın yer aldığı information kısmı. Bilgileri buradan okuyabilirsin. Yeni bilgiler ekleyebilirsin. Öncelikle biz sesimizi kısalım. Volume diyor zaten burada. Sesi indirince ne oluyor? Bak ses dalgası yavaş yavaş aşağı iniyor. Sesi kıstığımızı gösteriyor. Komple indirirsek sesi komple kaldırmış oluruz. Sesi kaldırdık. Ama kendimiz bir müzik eklemek istiyoruz. Müziklerimize gidelim. Şu akıllı koleksiyonlar çok işimize yarıyor. Audio only dedik. Sadece müzikler gösteriliyor şu anda. Ve müziklerimizi uzunluğuna göre sıraladık. Bu neymiş bakalım. Sadece bir ses efektiymiş. Zaten SFX yazıyor. Burada müziklerimiz var mı yok mu bir bakalım. En sona gelelim uzun olanlara. Şurada bir müzik buldum. Diyelim ki bu müziğimizi eklemek istiyoruz. Fareyle alıp aşağıya sürükleyebilirsin. En başa sürüklemek istiyorum. Projemin altına koyuyorum. Ana yerin altına koyuyorum. Müzik devam ediyor bak bu şekilde. Şu anda Shift Z'ye tıkladığım zaman bu müziğin ne kadar uzun olduğunu görüyorum. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. İstersem fareyle alıp hop şuraya getirebilirim. Ve akabinde yine Shift Z'ye tıklayabilirim. Ve baştan dinleyebilirim. Bu kadar. Videomuzu oluşturabiliriz artık. Eğer beğendiysek bunu dışa aktarmamız lazım. Şimdi export yapmamız gerekiyor. Müzik çok fazlaysa işte sesini buradan da kısabiliriz. Yani bu aslında bir proje. Henüz bir video değil. Evet. Bunu videoya çevirmemiz gerekiyor. Dışa aktarmamız gerekiyor. Export etmemiz gerekiyor. Export nasıl yapılır? Şu en üst sağ köşedeki paylaş işaretinden burayı tıkladığımız zaman bir takım seçenekler belirecek. Export file'ı tıklayalım. Buradan videomuza bir isim verelim. Ayarlarından nasıl export edileceğine karar verelim. Kodekini seçebiliyoruz. Yalnız bunları hiç dokunmayalım şimdilik. Olduğu gibi kalsın. Burada bir takım bilgiler var. Çözünürlüğünü, saniyedeki kare sayısını, stereo ses, 48 kHz'lik, tam 7 saniye 19 saliselik bir video olacakmış ve uzantısı bir MOV dosyası oluşturacak bize. 483.5 MB'lık yer kaplayacakmış. Uzantıyı değiştirebiliyor muyuz yoksa sadece bu uzantı mı? Uzantıyı değiştirebilirsin. Nasıl değiştirebilirsin? Farklı video seçenekleri var burada. Diyelim ki şunu tıkladın. Bak uzantı değişti. Anladım. Apple'ın bir container dosyasına çevirmiş oldun. Uzantılar biraz daha komplike. Buna daha sonra değinebiliriz. Ama şimdilik biz bunu standartında bırakalım. Bir move dosyası oluşturalım. Yine geliyorum buraya. İsmini değiştirmek istemiyorum. Ayarlarını değiştirmiyorum şimdilik. Next diyorum. Bunu nerede oluşturmak istediğime karar veriyorum. Şurada yeni bir tane klasör oluşturalım. Bu klasörün içerisinde seçili olduğu için bu klasörün içerisine atacak şimdi bu yeni oluşturacağı dosyayı. Save diyelim. Şimdi beklememiz gerekiyor. Render yapıyor. Aslında oldukça hızlı bir render yaptı. Gösteremedim Yaptı bile. Ve videomuzu izleyebiliriz. Evet bu kadar. Şimdi hani bunu niçin gösterdik? Hızlıca video nasıl yapılır onu görmek için. Bu videomuzu peki bulmak istiyoruz hard diskimiz üzerinde. Nerede olduğunu biliyoruz. İlgili alana gidiyoruz. Movies, yemek videosu. Yemek videosu diye yani ismini de değiştirebiliriz buradan ama şimdilik bir kalsın. Şimdi kısaca videonun nasıl yapabileceğini görmüş olduk. Evet.